Selam millet. Yine HVP'de değiliz. O yüzden HVP'ye hoş geldiniz diye karşılayamıyorum sizi. Fatih Bıçakçı'nın evindeyiz. Fatih bizim Philips The One TV'yi kullanmak ister seviyemizin ikinci kullanıcısı. Şu an onun evindeyiz. Geçen hafta tam Perşembe günü televizyonu Fatih'e bıraktık. Bir haftadır Philips'in 55 inçlik The One TV'sini kullanıyor. Şimdi Fatih bize o televizyonla ilgili görüşlerini anlatacak. Fatih, her şeyden önce bir hafta boyunca zaman ayırdığın için çok teşekkürler. Bu arada söylemeyi unuttum. Burada süper yakışıklı bir adam var. Yunus Emre Fatih'in oğlu. Ben şimdi Fatih karşıya geçiyorum. Televizyonda seni baş başa bırakıyorum. Tamam. Senin deneyimlerini alacağız. Görüşürüz. Fatih merhaba. Merhaba. Nasılsın? Çok şükür, siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. Fatih, bir haftadır The One TV kullanıyorsun. Evet. The One TV, Philips 55 inçlik The One kullanmak ister seviyesine katıldığın zaman sana sorduğumuz sorulardan bir tanesi niçin The One TV'yi kullanmak istediğindi. Evet. Verdiğin cevaplardan birisi Ambilight'ı merak ettiğindi. Kesinlikle. Bir hafta boyunca sence yeterince Ambilight deneyimleyebildin mi? Kesinlikle deneyimledim. Bir kere çok farklı bir içerik Ambilight. Işık olayı harika bir şey. Televizyonu olduğundan çok daha büyük gösteriyor. Ve bir hafta boyunca açıkçası doyamadım. Doymak isterdim, doyamadım. Çok keyifli. Spor müsabakaları olsun, filmler olsun, oyun olsun, harika bir deneyim. Sen biraz önce çekime geçmeden önce şeyden bahsediyordun. Dünyada ondan önceki gün bir de Ambilight'ta müzik denemişsiniz galiba, değil mi? Yani müzik olayı da muhteşem. Yani olaya sadece video boyutunda, sinema boyutunda bakmamak gerekiyor. Örnek veriyorum, bir hareketli müzik açıyorsunuz. Parti modunu aldığınızda çeşit çeşit modları var zaten. 3 mod, 4 mod, 5 mod, parti modu, ritim modu diye. Evi bildiğiniz diskodaya çevirdi yani. O kadar keyifli ve eğlenceli. Hem müziği dinliyorsunuz hem ışık performansıyla müthiş bir kombin oldu. Ambilight bulunduğu ortama farklı bir hava katıyor. Şimdi biz senden bu televizyonu alacağız. Gönül ister ki sen de bırakalım ama ne yazık ki bırakamıyoruz. Maalesef. Sence bundan sonra Ambilight'in eksikliğini hissedecek misin? Kesinlikle hissedeceğim. Ben diyorum Fatih, Ambilight için. Bana katılır mısın? Hayatında bir kere Ambilight'le televizyon kullanan birisi ondan sonra bir daha Ambilight'ı unutamıyor diyorum. Sence unutulmayacak kadar üst seviyede bir izleme keyfi sundu mu Ambilight sana? Kesinlikle sundu. Zaten salondaki ışığı unuttuk açıkçası. Bir ara kaldırmayı düşündük. Çünkü zaten yeterince ışık vardı. Ve dediğim gibi, örnek veriyorum, bir aksiyon filmi seyrediyorsunuz. Örnek veriyorum, bir füze soldan başlıyor sağa doğru giderken televizyondan bile çıkıp duvara doğru bakıyoruz füze nereye gitti diye. Hani o etkiyi bile size verebiliyor. Açıkçası bu televizyon gittikten sonra belki de küçük küçük ışıklarla televizyonumu öyle Ambilight'e çevirebilirim yani. Süper, çok güzel. Senin The One TV'yi kullanmak denemek isteme nedenlerinden birisi de şuydu Fatih. Formda doğru hatırlamıyorsam beni düzelt lütfen. Tabii. Sen bundan 5 yıl önce filan televizyon alırken eve Philips mi alayım, başka marka mı alayım filan diye böyle bir kararsızlık yaşamışsın. Evet. Ve o zaman birçok forumda kullanan insanların deneyimlerini okumuşsun. Evet, ve Philips'in geçiş hızlarının biraz sorunlu olduğunu filan okuduğun için Philips almaktan vazgeçmişsin. Başka bir marka almışsın. Evet, doğru. Şimdi diyordun ki formda bu yaptığım şey doğru mu değil mi? Doğru karar verdim mi vermedim mi? Onu anlamak istiyorum diyordun. Evet. Bir hafta boyunca Philips TV sana bu anlamda ne yaşattı Fatih? Şimdi söylediğim gibi bir kere en önemlisi Ambilight'tı. Aynı zamanda görüntü geçişleri gerçekten güzel. Ben zaten Philips markasına açıkçası ön yargılıydım. Daha başka markalar ön planda olduğu için Philips'i pek tercih etmiyordum açıkçası. Ama bu deneyimlemeden sonra çevreme de tavsiye edebileceğim bir televizyon. Dediğim gibi görüntü kalitesi olsun, ses performansı da, hani fiyat performans olarak baktığımızda ses performansı da yeterli. HDR'ın zaten bütün özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Ama şunu söyleyeyim, kendi uydu alıcısı biraz vasat. Yani dijital platformlarla birlikte çok iyi senkronize oluyor ve çok kaliteli görüntü seviyesine ulaşabiliyorsunuz. Sen D-Smart kullanıyorsun, evet, gördüğüm kadarıyla. D-Smart'la bütün deneyimini, Philips TV izleme deneyimini D-Smart'la mı gerçekleştirdin? Önce kendi uydu alıcısını kullandım. Dediğim gibi o bana biraz vasat geldi. Ondan sonra D-Smart'a geçtim. D-Smart'ta özellikle yani yaklaşık 15-20 kanal muhteşem bir performans sergiliyor. Yani geçişlerde herhangi bir parazit, herhangi bir
pigment eksikliği, piksel eksikliği, renklerde herhangi bir kayma, bulanıklık hiçbir şekilde bunu yaşamıyorsunuz. Ve özellikle de spor müsabakalarını çok merak ediyordum. Sporda da çimleri belki çok net hissedemiyorsunuz ama o dediğim gibi hızlı oynandığı için topun geçiş anları gayet güzel. Herhangi bir aksama sebebiyet vermiyor. Ve tribündeki seyircileri bile çok net bir şekilde seçebiliyorsunuz. Anladım. Senin D-Smart'taki paketinde yüksek kaliteli paketlerde açık mı Fatih? Açık, hepsi açık. Nasıldı? Hani daha kaliteli yayın veren kanallara geçtiğin zaman Divan TV'nin ekran kalitesi nasıldı? İşte o zaman performans üst seviyeye çıkıyor. Dediğim gibi özellikle 15-20 kanal çok üst seviye. Ondan dolayı çok iyi performans alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bir dijital platformla kullanırsanız Divan televizyonunu zirvede yaşıyorsunuz. Ambilight özelliğiyle beraber de birleşince harika bir performans ortaya çıkıyor. Sen benim gördüğüm kadarıyla çok ideal, çok büyük olmayan bir evde yaşıyorsun Fatih. Evet. Bu odada bu televizyonun aynı zamanda hani Dolby Atmos destekleri de var ya. Evet. Ses anlamında yüksek kalitede izlediğin zaman işte belgeselde, filmde falan izlediğin zaman ses anlamında herhangi bir üçüncü parti ses kaynağına ihtiyacın oldu mu? Ya şimdi o herkesin belki de bakış açısıdır ama ses seviyesi açısından evim dediğiniz gibi salonda kutu gibi bana yetiyor ama hani bas seviyesi açısında ek bir platforma ihtiyaç duyabilirsiniz. Sisteme ihtiyaç duyabilirsiniz ama dediğim gibi tamamen tercih meselesi. Bas konusunda biraz özellikle de benim gibi bas severseniz ek bir dijital platforma ihtiyaç duyuyorsunuz açıkçası. Anladım. Bunu şunun için soruyorum. Hani Ambilight'ta müzik dinlerken ortam çok güzel olmuştu ya. Evet. Müzikte gayet iyi bir ses ve görüntü kombinasyonumuzun olduğunu varsayıyorum. Evet. Üst seviye, üst çözünürlükte yani 4K ya da HD filmler izlerken, belgeseller izlerken televizyon kendi kendine yetiyor muyu? Senden duymak istediğim için sordum Evet. anlamında. Başka bir şey daha soracağım Fatih sana. Şimdi bizim biliyorsun kanalda Philips'in farklı modelleriyle ilgili videolarımız var. Bunların da birçoğunun altında ben diye görüyorum. İşte kumandanın tepkime hızı biraz yavaş diye yorumlar görüyorum. Evet. Senin kullandığın televizyon bu yılın televizyonu. Ve Philips işte bu yıldan sonra o söz konusu yavaşlığı gidermek istediğini söylüyor. Sen bir haftalık süre zarfında kumandada bir tepkime sorunu gibi şeyler yaşadın mı? Ya şimdi şöyle teknolojiyle çok içli dışlıysanız eğer bu size biraz yavaş gelebilir. Ama normal bir televizyon kullanıcıysanız öyle bir aman çok abartılı böyle bir çok yavaş gibi bir durum söz konusu değil. Özellikle Android performansında yani internet performansına geçtiğinizde ki kumandanın burada farkı ortaya çıkıyor. Google Asistan'la beraber Divan zirveye ulaşıyor. Tepkime süresi muhteşem. Hani kumandanın manuel durumundan ben belki Google Asistan'a geçiş yaptım direkt ama zaten o size yetiyor. Herhangi bir kanalın adını söylediğinizde çok hızlı bir tepkime veriyor. Ve siz yanlış söyleseniz bile bir anda toparlayıp sizin istemiş olduğunuz kanala geçiş veya herhangi bir uygulamaya geçiş sağlıyor. Ama dediğim gibi biraz daha belki geliştirilebilir hız konusunda. Google Asistan'ını senden başka evde kullanan oldu mu? Yani Yunus Emre ya da hanım kullandı mı Fatih? Ya kullandılar. Hanım daha çok kullandı tabii. Yaptı mı yani hani bu şimdi biz kumanda dediğimiz zaman parmağımızla yönettiğimiz bir sisteme alışmış durumdayız ya. Evet. Sesle yönetme karşısında herhangi bir yaptı mı? Tepki verdi mi hanım? Verdi tabii, şaşırdı. Yani normalde işte menüye basacak, menüden kanalı arayacak. Herhangi böyle bir derdi de olmadı. Kumandaya direkt işte herhangi bir kanalın adını söylediğinizde çok hızlı bir şekilde geçiş sağlayabiliyor. O da çok hoşuna gitti. Benim 55 inçlik Divan TV ile ilgili sana sormak istediğim şeylerden bir tanesi de Fatih. Biliyorum bu senin formda yazmıyordu ama benim özel merakım. Bu cihazın bugünkü piyasadaki fiyatı ile ilgili bir şeyler sormak istiyorum. Evet. Şimdi 5.000 lira civarında bir fiyatı alınabiliyor işte bu şahane cuma indirimleri bittikten sonra 4.500 liralara kadar düşmüştü sanırım. Şimdi tekrar normal fiyatına 4.900, 4.800, 5.000 lira gibi bir fiyatla geçti. Şimdi 55 inçlik bir cihazdan bahsediyoruz. 55 inçlik cihazımızda Ambilight var, başka hiçbir televizyonda olmayan. Evet. HDR10 Plus var.
Dolby Atmos var, Dolby Audio var. Yani aslında böyle piyasanın en gözde ürünlerinin tek bir pakette birleşmiş hali var. Evet. Sence bu fiyata bu televizyon ne ifade ediyor? Kesinlikle bu saymış olduğunuz özellikleri tek bir potada eriterek izleyicisine sunan, açıkçası objektif olmak gerekiyor. Başka herhangi bir marka yok. Bu fiyat performans ürünü olduğu için kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bu kadar saymış olduğunuz görüntü özellikleri, ses özellikleri olsun, Ambilight olsun, Android TV olması, kumandasının Google Asistan özellikli olması ve kesinlikle özellikle internet düzeyinde işte Netflix platformunda özellikle muhteşem yayınlar var. Herhangi bir yani internet hızınızın fiber 100 megabit olmasına da gerek yok. Benim internet hızım 15 megabit dolayında ve harika bir şekilde görüntüyü aktarıyor bana. Herhangi bir takılma donma da olmuyor. Fiyat performans açısından kesinlikle tavsiye edeceğim bir ürün. Fatih, bir haftanı The One TV ile geçirip yorumlarını bizimle paylaştığın için sana çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. teşekkür Televizyonu ederim. bugün senden alıyoruz biliyorsun. Senden sonraki arkadaşa götürüp teslim edeceğiz. Senin videodan tahminen bir hafta sonra da o arkadaşın deneyimlerini kanalda yayınlamış oluruz. Senin de o seviye zarfındaki tüm arkadaşların deneyimlerini izleyeceğini biliyorum. Kesinlikle. Buradan bir sonraki arkadaşa herhangi bir mesaj verelim mi sence? Verelim. Ne diyelim? Özellikle Ambilight'ın keyfini çıkarsın. Bu televizyonu doya doya kullansın ve yaşasın diyorum. Keyfini Süper. çıkarsın. Öbür videoda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi Hoşça günler, kalın. sağ olun.